Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir tane WordPress güvenlik eklentisini anlatmaya çalışacağım, incelemeye çalışacağım aslında. Tavsiye de ederim. Hiçbir güvenlik olmayan sitelerden en azından bir tane eklenti bayağı işinizi görecek diye düşünüyorum. Tabii ki sırf bu güvenlik eklentisini yaparak da sitelerimizi güvenli hale getiremeyiz. Birçok yapılacak işlemler var ama en azından yok olmasından iyidir. Basit, kullanışlı bir eklenti. Ayarları falan da göreceksiniz zaten, gayet basit. Birkaç işlemle eklentiyi aktif hale getiriyorsunuz zaten. En azından saldırıları bir derecede olsa engellemeye çalışırsınız arkadaşlar bu eklentiyle. Ben şimdi normalde zaten sitede kurdum, denedim, testini yaptım. Hemen göstereceğim zaten eklentimizi. Yapmanız gereken güvenlikle ilgili tabii ki farklı şeyler de var. Başka eklentiler de var. Kanalımızda bir tane video var, güvenlikle güvenli mi diye, hatta WordPress sitelerimiz, sayfalarımız güvenli mi diye bir videom var. Orada Word Defense Security adlı bir eklentiyi anlatmıştım zaten elimden geldiğince. Onu da seyretmenizi tavsiye ederim. Böyle zaman zaman çok ihtiyaç duyduğumuz eklentileri tabii ki incelemeye çalışacağım arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen eklentiye bir geçelim. Bakalım geliştiricinin WordPress sayfalarına bakalım. Sonra da testimizi falan, eklentiyi kurarız, testimizi de yaparız arkadaşlar. Hadi gidelim. İnceleyeceğimiz eklenti bu arkadaşlar. İngilizce WordPress geliştiricinin sayfası. Limit Login Items Reloaded diye geçiyor işte, neyse artık İngilizcesi. Bu sayfaların linklerini zaten videonun açıklama kısmında oluyor arkadaşlar. Lütfen girin, inceleyin. Türkçesine bir bakalım. Bu da yeniden yüklenen giriş denemelerinin sınırlı. Aslında eklentinin başlığından da anlaşılacağı gibi sayfanızda birden fazla mesela yanlış giriş yapıldığı zaman, genellikle bu hacklemelerde buna da hatta şey diyorlar, kaba kuvvet Türkçesi de, İngilizcesi de brute force olması lazım herhalde. Brute force mu ne, öyle bir şey. Kaba kuvvet. Hacker diye geçinen insanların WordPress sayfa açıklarında ya da giriş kısımlarında arkadaşlar yazmış oldukları bir kodla, botlarla saniyede, hatta yani dakikada yüzlerce giriş denemesi yapması. Öyle diyeyim size. Bunu engellemeniz lazım. Yoksa sitenizin performansını düşürür, band genişliğinizi doldurur. Bu da var. Size durduk yere iş çıkarır açıkçası. Bunu engellemek için yani bir limit koyacaksınız. Giriş denemelerini, belli bir giriş denemesini yapacak. Şifresini unutmuş olabilir. Belki tekrar denedi ama giremedi, edemedi. Artık bunu bir engellemek için. Çünkü dediğim gibi bu saldırılar dakikada belki yüzlerce atak olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de sitenizde performansı acayip derecede düşürür. Ve şansa da arkadaşlar öyle bir şey ki, öyle basit bir kolay şifre yaparsınız ki sayfanıza giriş bile yapılabilir. Sitenizde çökebilir. Bunu söyleyeyim. Artı bir tane de not söyleyeyim arkadaşlar. Siz olun. WordPress sitelerinde kesinlikle arkadaşlar admin olarak kullanıcı kullanmayın. İsmi olmasın. Admin kullanıcısını farklı bir isimle yapın arkadaşlar. Direkt olarak kullanıcı ismi admin olarak yapmayın. Bunu kullanmayın yani. Ve elinizden geliyorsa da birkaç tane eklenti var aslında. Giriş sayfalarını yönlendirin. Farklı bir sayfa ismi yapın. Şöyle diyeyim, hatta şöyle göstereyim size de. Yani bu şekilde bakın, login login php sayfası olarak göstermeyin. Bunlar da çünkü bilindiği için sürekli bu sayfalara, bu girişlere sürekli bir atak olur, bir giriş denemesi olur. O yüzden de sıkıntı yaşarsınız. Şimdi bu eklentiyi inceleyeceğiz. Türkçesini lütfen okuyun arkadaşlar. Türkçe'ye çevirin sayfayı, gayet de anlaşılıyor zaten. Eklentinin en büyük özelliği zaten IP'leri bloke etmek. Belli bir limit vereceksiniz artık kaç denemeden sonra. Yani şifresini ya da giriş ismini unuttuysa arkadaşlar artık şifre sıfırlama isteyecek bir şekilde ya da size iletişim kuracak. Ona göre hareket edeceksiniz. Neyse artık yani. En büyük özelliği eklentinin dediğim gibi IP'yi bloke etmek. Belli bir süre vereceksiniz, zaman vereceksiniz. O zaman içerisinde işte birkaç deneme yaptıktan sonra artık o IP kilitlenecek arkadaşlar. Belli bir süre. Gene tekrar devam ederse bu sefer uzun süreli kilitleyeceksiniz tabii ki. En büyük özelliği bu zaten. Öyle diyeyim. Hatta burada bakın, ücretsiz, tabii ki ücretsiz eklenti sürümünü deniyoruz biz. Burada da zaten anlatıyor, yazıyor. Bunları da okuyun arkadaşlar. Şimdi demoda göstereceğim bir şey yok. Nasıl yok? Şöyle bir şey var. Mesela başlangıç sayfasında böyle bir panel geliyor. Eklentinin hatta şöyle bakalım. Bakın sol tarafta Limit Login Items diye bir sekmesi geliyor. Burada hatta şöyle diyeyim, kayıtlara bir gireyim. Ben çünkü deneme yapmıştım ama bakın 2 tane IP'yi bloke, giriş yerinden deneme yaptık. İşte 3-4 defa denedim, en sonunda da kilitledi IP'yi. Bu şekilde. Bunları da temizleyebiliyorsun. Bunu lokal host'ta da deneyebilirsiniz, internette de deneyebilirsiniz, herhangi bir sayfada deneyebilirsiniz ama sayfanızda bu tip bir şey yoksa kurun arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Dediğim gibi bakın, 2 milyon üstünde zaten kurulum var. Gayet de güzel, iyi çalışıyor yani, ben test ettim. Benim hoşuma gitti. Bunu engellemek için, bu atakları engellemek için böyle bir eklenti kullanabilirsiniz. Farklı
eklentiler de var bakın arkadaşlar. Onları da incelediyseniz onları da kullanabilirsiniz ama en azından bir güvenlik eklentiniz olsun sitenizde. Uyarımızı yapalım ve eklentinin kurulumuyla başlayalım arkadaşlar. WordPress kontrol panelindeyiz. Hemen eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti arama kısmına eklentinin ismini yazın. Zaten otomatik çıkacaktır arkadaşlar. Ben böyle bir şekilde yapıştırdım. Bakın baştaki geliştiricisinin ismi burada. 2 milyon üstünde etkin kurulumu var. Artı bakın yani yıldızlaması falan da bayağı iyi. Eklentiyi kurup ve etkinleştireceğim. Eklenti kurduk ve etkinleştirdik. Bakın sol tarafta kontrol panelinin sekmelerinde zaten geliyor bakın. Bir şekilde. Bir kurulum sihirbazı var. Bunu hemen geçiyorum ben. Onu da geçiyorum. Yani şey var. Bu bildirimleri hangi e-postasına istiyorsanız, hangi e-posta istiyorsanız arkadaşlar. Bunları buraya yazabilirsiniz. Kullandığınız sitenin e-postası da olabilir, adresi de olabilir. Onları yazabilirsiniz. Orada bunları geçiyorum. Kontrol paneline dön diyorum. Şimdi eklentinin bir kısmı zaten bu şekilde Türkçe. Ama ben biraz daha çevirdim. Çevrilmeyen kısımlar vardı. Onları da çevirdim. Eklenti hemen hepsi Türkçeleşti. Şimdi ne yapalım? Bir eklentinin dil dosyasını yükleyelim. Ondan sonra devam edelim. WordPress kontrol panelindeyiz. Loco Translate eklentisi üzerinden çeviri yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Loco Translate eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimizi buluyoruz. Bakın 120 dizge diyor bakın. Arkadaşlar %100 çevrilmiş 120 dizge. Burada yapacağımız işlem şu. Bakın kalıbı düzenle diyorum. 613 oldu bakın. Bunu zaman zaman zaten eğer kullanıyorsanız dil dosyalarını eklentilerin ya da temaların zaman zaman zaten eğer güncelleme aldıysa da eklenti ya da temalar bunları eşitleyin arkadaşlar ara sıra. Çünkü bazı kelimeler çıkarılabiliyor, bazı yeni kelimeler, dizgeler eklenebiliyor. O yüzden bunu zaman zaman da yapın. 613'e getirdik. Kaydet diyorum. Şimdi tekrar eklentiye geliyorum ve PO yük neredeymiş? Sistem klasöründeymiş. Tamam. PO yükle diyorum. Buraya sisteme aldım. Dil dosyamızı da getirdim. Şöyle bıraktım üstüne. Yükle diyorum. 613. Eşitle diyorum. Evet. 613. Tamamdır. Şimdi bakalım mesela. Tekrar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde hemen hemen hepsi diyeyim yani hepsi Türkçeleşmiş oluyor. Şimdi eklentinin ayarlarına bir bakalım arkadaşlar. Kontrol paneli, ayarlar, kayıtlar, hata ayaklama falan diye geçiyor. Ayarlar kısmına geliyorum. Burada zaten şurada bakın en üstte limit login, Teams Reload'ın otomatik olarak en son sürümünü sağlamak istiyorum. Güvenlikle ilgili eklentilerde bilmem ne düşünürsünüz gerçi ama otomatik güncellemeyi etkinleştirmek bana mantıklı geliyor ama site çakışması olabilir mi? Yani diğer eklentilerle bundan dolayı sayfada bir sıkıntı olabilir mi bilemiyorum. Ben açıyorum. Genellikle de açıyorum çünkü. Şimdi kontrol paneline hatta şöyle direkt kontrol panelimiz burada. Bakın burada başarısız denemeler işte artık burada istatistik gibi bir şey panelimiz. Ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlarda da dediğim gibi çok fazla böyle aman bir şey yok. Çok basit şeyler arkadaşlar. Genel ayarlar sekmesinde GDPR uyumluluğu. Bunu açarsanız arkadaşlar giriş sekmesinin altında bir uyarı var. Çünkü burada bir IP adresini alıyorsunuz. Tarayıcıdan giriş yapan kişinin IP adresini alıyorsunuz. Bu şimdi sırf hackerlar olarak düşünmeyin ya da art niyetli, kötü niyetli insanlar olarak düşünmeyin. Sizin sitenize eğer giriş yapanlar varsa onların IP'lerini de sonuçta sistem alıyor. O yüzden böyle bir bildirici bir yazı göstermeniz lazım. Bakın giriş yaptığında IP adresini ve tarayıcı bilginizin bu sitede yüklü güvenlik eklentileri tarafından işlenebileceğini anlıyor ve onay veriyorsunuz. Bu şekilde. Hatta şöyle bir şey bir link bile yapabilirsiniz. Bakın link için kısa yolu da var. Shortcut var yani kısa yolu. Bir gizlilik politikası oluşturursunuz mesela. Orada ya da kişisel verileri koruma şeklinde bir sayfa yaparsınız. Orada da anlatırsınız işte olayı. Bunu ben açıyorum tabii ki. Bu şekilde bir yazı olacak. Kilitlendiğinde bildir evet bana gelsin. E-posta gelecek ama 3 kilitlenme yani 3 defa. Bu da bayağı bir süre aslında. Bir kilitlenmeden sonra da gönderebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bir yapayım. Bir kilitlenme mi yapayım? Öyle yapayım bari. E-posta birimlerini test et. Burada da test edebiliyormuşuz. Hemen edelim. Evet test e-postası gönderilmiş geldi çünkü. Bakayım hatta. Evet güvenlik bildirimleri demiş. Tamam düzgün çalışıyor. Üst menü öğesini görüntüle. Bakın burası. Sol menü
Burası. Pano widgetini. Bu da direkt WordPress sayfamızdaki başlangıçta kontrol panelindeki başlangıç sekmesindeki widget. Ekran menüsü uyarı simgesi demiş. Uyarı rozeti. 100'den fazla deneme yapıldıysa bir uyarı görüntülenmiş. O da öyle açık kalsın. Uygulama ayarları, mikro bulut. Bulut sistemi var bir de arkadaşlar bunun. Ücretsiz olarak bir süre deniyorsunuz. Ondan sonra tabii ki ücret. Bulut sisteminde de sağladığı fayda şu. Direkt sizin sayfanızda yani sitenizden ziyade önce buluta erişimden sonra sizin sayfaya geliyor. Bulut sizin yerinizde bu IP'leri inceliyor arkadaşlar. Bir veri tabanı var. Veri tabanında işte bir algoritma var, yapay zeka var artık neyse. Burada zaten o IP'ler, belli IP'ler var, işlenmiş IP'ler falan da var. Bunlar hiç sayfanıza bile ulaşmıyor. Bulut tarafından engelleniyor. Böyle bir imkan da var ama tabii ki belli bir süre deneyeceksiniz. Ondan sonra da ücretli versiyonu. Etkin uygulamalar tamam. Yerel işte direkt olarak sitenizde siz bu eklentiyi kullandığınız için direkt sitenize bir giriş zaten olacak. Atak olacak sayfanıza. Eklentinin zaten yapmanız gereken bir en büyük ayarlarından biri bu. Bakın. Kilitleme. Burada kaç defa izin vereceksiniz? Yani kaç defa yanlış denemeye izin vereceksiniz? 4 defa yaptığı zaman yanlış denemeyi 20 dakika kilitliyor. Bunları siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın standart değil. Bunu 3 de yapabilirim ben. Mesela 20 dakika. Ondan sonra gene bir 3 yanlış yaptıktan sonra arkadaşlar bakın izin verilen deneme. Sonra 20 dakika kilitlenecek. Sonra bir daha 3 defa kilitlenme yaparsa 24 saat kilitli kalacak. 24 saatin sonunda da kilit kalkacak arkadaşlar. Bunları ama dediğim gibi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunu değiştirmeyin arkadaşlar. Zaten burada da söylüyor. Kullanmamanızı şiddetle tavsiye ederiz diyor. Yani farklı bir şey kullanmayın. Direkt bunu kullanın. Neden premium? Bunlar ücretsiz bilmem ne falan işte bunlar. Özel uygulamada da burada da işte ücretli yapmış oldukları hizmetler falan bunlar var. Bakabilirsiniz, inceleyin bence. Kurulum kodu zaten ücretli bir versiyon alırsanız kurulum kodunu da buraya yazıp gönderiyorsunuz. Tamam işte. Hemen bunu bir kaydedelim ilk önce. 3 yaptık. Evet 3 yaptık. Kayıtlara bir bakalım. Evet şimdi burada da sitemize yapılan işte mesela dediğim gibi ataklarda, saldırılarda falan zaten videonun başında da göstermiştim ya. İşte gerekli IP'leri mesela burada gösterecek. Kilitlenmiş IP'leri. Şunu da hatırlatayım. Burada bir kere kendinize arkadaşlar güvenli listeye yapın. Yani yazın. Satır başına bir kullanıcı adı. Eğer kendi IP'nizi biliyorsanız, hostingin size sağladığı IP biliyorsanız IP de yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani internette aratın my IP diye ya da hosting IP'nizi biliyorsanız hosting IP'nizi falan. Gerçi kendi IP'niz 24 saat 23 saat 59 dakika sonra yeni bir IP'ye geçiyor. Benim bildiğim öyleydi gerçi ama. Statik IP, dinamik IP şeklinde değişiyor çünkü. Buraya ama kullanıcı isminizi yöneticilerinizin sayfanızda yöneticileriniz varsa muhakkak buraya yazın. Kullanıcı yani bildiğiniz kullanıcıları yazabilirsiniz. Güvenli onlar hiçbir zaman mesela kilitlenmez. Red listesinde eğer işte IP size mesela böyle saldırı yapacak IP'leri bulduğunuzda ya da ne bileyim banlama gibi düşünün mesela buraya satır başına bir kullanıcı buraya da yazdığınız zaman mesela o kullanıcı o sayfaya erişimi artık sayfanıza erişimi olmaz. Giriş yapamaz. Onu da gösterdik. Tamam. Hata ayıklama. Tamam. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Baştan bu düğmeye tıklayarak işe alım sürecini yeniden başlatabilirsiniz. Mevcut tüm veriler değişmeden kalacaktır diyor. Yani bütün kilitlemeleri falan kaldırma büyük bir ihtimalle baştan dediği herhalde odur diye düşünüyorum. Pencerenin içeriğini kopyalayın ve desteğe sağlayın. Burada bir hata aldığınız zaman eklentiyle ilgili bir hata aldığınızda bunu geliştiriciye buradaki kodu alıp gönderebilirsiniz. Sonra sıfırlamaya bastığınızda eklenti herhalde yeniden işte başlıyor mu artık ne oluyorsa. Öyle bir şey herhalde. Versiyon 2.67 bilmem ne. Yardıma bakalım. Yardım ya GDPR bilgileri yazılı dokümantasyon. Ya belgelerle ilgili çok sorulan sorular falan bunlara bakabilirsiniz. Bakın yani bence güzel. Bir de premium uzantılar demiş. Karşılaştırmaya baktığınızda arkadaşlar bakın şimdi. Free yani bizim şu an kullandığımız ücretsiz. Bizim kullandığımız bakın yani özellikler şunlar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Diğerlerinin hepsi kapalı zaten. Burada da işte premium üstü profesyonel falan diye gidiyor zaten. Fiyatları da artık sayfada vardır. Hatta şöyle bir bakalım. Biz zaten sayfaya bir bakmadık değil mi arkadaşlar? Evet. Fiyatına da bakmadık. Unuttuk.
fiyatına bir bakalım. Fiyatlarına bakalım. Aylık var, yıllık var, bir de ömür boyu varmış. Yani sınırsız. Yıllık premium 3-4 tane seçenek var. Yani en düşüğü şu an 80 liradan başlıyormuş. Ha, Türk lirasına çevirmiş bu. Evet. 110 lira, 160 lira, 452 lira. Premium ama bakın bir domain, yani bir internet alanı için bunlar. Buradaki de 452 lira olan da 10. İşte ihtiyacınız varsa neden olmasın? Yani sürekli böyle saldırı yaşıyorsanız en azından bir ücretsiz sürümüyle test edin, bir bakın. Ondan sonra aklınıza yatarsa alırsınız tabii. Evet, bu sayfamızda deniyorum. Şimdi bunları da başka da zaten bir ayarı herhangi bir şey yok. Yaptık, ayarlarımızı yaptık. Bir test yapacağım arkadaşlar. Opera Browser'a, yani Opera tarayıcısıyla bir test yapacağım. VPN özelliği olduğu için IP'lerim farklı bir IP ile giriş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir özel pencerede, bir sekmede deneyeceğim bunu. Onu yapalım. En azından ayarlar kısmında da, hatta şurada kayıtlar kısmında, burada da göreceğiz zaten IP'mizi falan. Hadi testimiz yapalım. Özel bir pencere açtım Opera'da. Şimdi VPN özelliği var dedim, biliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce VPN'i bir aktifleştirelim. VPN'i açtık. Avrupa'dan bağlanıyoruz. Bakın IP numaramıza bakın. 77 işte 111 244 bilmem ne diye başlıyor IP'miz. Şimdi sayfa gene bakın aynı giriş kısmındayız. Buraya şimdi bir giriş yapalım. Mesela aynı isim üzerinden yapacağım ama şifreler farklı olacak arkadaşlar. Bakın, yanlış kullanıcı adı veya parola, 2 denemem daha kaldı. Bir denemem kaldı. Çok fazla başarısız giriş denemesi. Lütfen 20 dakika sonra tekrar deneyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bu IP bloklandı. Yani 20 dakika boyunca bloklandı. Giriş yapamam. Şimdi hemen kontrol panelimize bir gelelim. Şöyle bir bakalım. Bakın, tarih, IP numaramız, alo işte giriş ismimiz, yani kullanıcı adımız, bir kilitleme ve giriş ağ geçidi. Yani giriş yaptığımız alan, gördüğünüz gibi giriş sayfamız, yani WordPress. Buradan kilidi açabilirim. Eğer tanıdıksa tabii ki arkadaşlar. Kilidi açarsınız. Ayrı bir şey. Bu şekilde bir uyarı geldi bakın. Bir uyarı geldi. E-posta da mı geldi diyecektim. Evet. E-posta da geldi arkadaşlar. Hemen getirelim şöyle bakalım. Bakın, merhaba, bu bildirim limit login bilmem ne falan diyor. Bakın burada IP numarasını veriyor işte. Kullanıcı işte ismini de veriyor. 20 dakika boyunca engellendi. Bakın burada işte sıkça sorulan falan, güzel yapmışlar. Yani benim hoşuma gitti. Ücretsiz bile gayet güzel iş yapıyor. Burada 20 dakika isterseniz kayıtları temizleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi tanıdık IP'lerse tamam, sıkıntı yok, ama IP'leri de arkadaşlar, mesela bu IP'yi alıp kopyalayın. Nereye aitmiş bir bakalım edelim. Buna bakacaktık, pardon. Amsterdam mıymış? Evet. VPN Amsterdam'dan, Hollanda'dan mesela VPN IP numarası. Bu şekilde bakarsınız. Genellikle zaten belli ülkelerden bu ataklar yaşarsanız da IP'leri de zaten kilitlerini kaldırmayın arkadaşlar. Çünkü kilit kalkmadığı sürece de artık sayfanıza erişim sağlayamazlar. Şimdi şöyle giriş yaptık. Bir daha şimdi farklı 20 dakika geçmesi lazım ama şöyle bir sayfaya gidelim. Tamam. Sayfadayız. Tekrar bir giriş yapalım. Deneyelim. Bakın 18 dakika sonra tekrar deneyin. 18 dakika sonra bir daha aynı şekilde 3 defa hata yaparsa 24 saat boyunca kilitli kalacak. Yani sayfaya giriş yapamayacağız arkadaşlar. Sayfaya giriş denemelerini yapamayacağız artık. Devam edeceğiz. Burada da GDPR dediğimiz olay işte arkadaşlar. Hani bu uyarıyı vermeniz lazım. İşte burada çıkıyor dediğim gibi, bakın. Yani GDPR aslında bizde de işte gizlilik şartları falan diyebilirsiniz. Ya da kişisel verileri koruma hakkında işte mesela yazabilirsiniz bu şekilde. Bunu bildirmeniz lazım ama. Hiç yoktan iyidir böyle beklenti bence. Kullanılır mı? Kullanılır. Başka da göstereceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Gene bakın, yaptığınız zaman kontrol panelinde bu şekilde sürekli buraya gelecek arkadaşlar. Hatta kontrol paneline şöyle bir gidelim. Bakın, 3 başarısız giriş denemesi son 24 saatte. Hatta direkt olarak burada da panelde de görebilirsiniz arkadaşlar. WordPress kontrol panelinde. Eklentiyi inceledik arkadaşlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de bildiğiniz güvenlik, böyle kullandığınız, memnun olduğunuz güvenlik eklentileri varsa
WordPress üzerinde, sayfanız, siteniz üzerinde. Lütfen yorumlara yazın. Bakalım arkadaşlar, inceleyelim. Neden mesela, hangi eklentiyi kullanıyorsunuz ve neden memnunsunuz? Ne faydası oldu mesela size? Bunları da yazabilirsiniz. En azından arkadaşlarımız ve ben de bir takım şeyler, bilgiler öğrenmiş oluruz. Test ederiz, deneriz en azından. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniler biliyorsunuz çok önemli benim için. Yorumlar çok daha önemli aslında. O yüzden de sayımız da zaten yavaş yavaş da artıyor. Biraz yavaş gidiyoruz ama olsun, bir şekilde de büyüyecek. Daha fazla insana ulaşacak diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.